Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dantel anglaise video çekimiyle birlikteyiz. Sizlere mercimek ajurunu anlatacağım. Elimde geniş bir aralıklı şablonum var. Ben burada 3 sırada uygulayacağım. İlk olarak düz ızgara uygulayacağım arkadaşlar. İpliğimi sabitleyerek başlıyorum. Kordonumun içerisinde ipliğimi sabitledikten sonra tırnaklarımdan girişler ve çıkışlar yaparak karşılıklı birbirine paralel gelen düz ızgaralar oluşturacağım. Bu ajuru nerelerde uygulayabiliriz? Çanak yapraklarda, düz alanlarda, dar alanlarda, helezonların içerisinde birçok alanda uygulayabilirsiniz. Ben burada biraz geniş bir şablon seçtim. Çünkü sizlere üçlü uygulamasını göstermek istiyorum. Tekli ile üçlünün arasındaki fark birbirine çaprazlama çalışılıyor. İlk olarak tekli çalışmayı göstereceğiz. Ondan sonra da üçlü çalışma yapacağız. Düz ızgaralarımızı atarak tamamlayalım. Izgaralarımızın birbirine gerçekten paralel, düz gelmesini sağlayalım arkadaşlar. Çünkü üstüne kuracağımız ajurun muntazam oluşu altında kurduğumuz ızgarayla alakalı. İlk olarak ızgaralarımızı tamamlayalım. Bir sonraki aşamaya birlikte geçelim. Düz ızgaramı tamamladım arkadaşlar. Izgaramızı tamamladıktan sonra bacak yapımına başlayacağız. 3 tane bacak atacağız. Atacağımız bacakların yerlerini belirlememiz lazım ilk olarak. 3 eşit parçaya böleceğim. Yerlerini belirledikten sonra başlıyorum bacaklarını yapmaya arkadaşlar. Bacakları yaparken nelere dikkat edeceğiz? Düz ızgara yapmıştık. Düz ızgaraların alt kısmından geçeceğiz. Şablonla ızgaranın arasında kalacak atacağımız bacaklar. İpliklerin altından üstünden geçmiş olmaması lazım. Hep alt sırasından geçmiş olacak. İlk olarak tırnağıma tutturup yörüngesini belirledikten sonra diğerini de göz kararı aldık. Şimdi ilk denk gelen ızgaramın altından giriyorum arkadaşlar. İğnemin boyunun el vermediği yerden çıkacağım. Aynı noktadan tekrar geriye girerek, bakın aynı sıradan tekrar geriye girerek başa kadar götürdüm. İpliğimin düz gidebildiği noktaya kadar götürdüm. Geri dönüşü yan sırasına geçerek yaparsanız daha güzel olur ama alanınız müsaade etmiyorsa olduğunuz yerden de geri dönebilirsiniz. Yan sırasına dönüp ipliklerin yan yana durmasını sağladığınızda arkadaşlar üstte kuracağınız ajur daha hacimli olacaktır. O da daha güzel gözükecektir. Mümkün olunca ipliklerin yan yana gelmesini sağlayın. Üst üste gelmesinden ziyade yan yana gelmesi bizim için daha güzel duracaktır. Kordonun içerisinden geçerek orta noktaya geliyorum. Arkadaşlar burada bir püf noktası daha söyleyeyim. Kordonumuzun bu şekilde içinden geçemedik varsayalım. Sakın kordonun alt kısmından, şablonla kordonun arasındaki boşluktan geçmeye çalışmayın. Burada yapmanız gereken şey o zaman tırnakların içerisinden yürüteceksiniz. Niçin kordonun altından geçmiyoruz? Kordonun altından geçersek işlemeyi söktüğümüz zaman, şablondan ayırdığımız zaman o ara noktadaki ipliklerimiz boşluğa çıkacaktır. Boşluğa çıkan iplikler arkada kötü bir görüntü verecektir bize. Oysa ki bizim işlediğimiz nakışın önü ve arkası tertemiz olmalı. Önü ve arkasının görüntüsü birbirine denk olmalı. Şimdi bakın hemen yanı başından tekrar geriye geliyorum. Alt sırasından geçtim yine arkadaşlar, bakın. Düz ızgaraların altından geçtim. Arada iplik kaçırmadım. Çıktığım yerden geri girmeye gayret ettim. Mümkün olduğunca yan yana gelmesini sağladım. İkinci sıramı da tamamladım arkadaşlar. Üçüncü sırayı da hemen kuralım. Ondan sonra üzerinin ajurlarını işlemeye başlayalım. Arkadaşlar ben bitirdim bacak atımlarını. Izgaranın üstüne hemen ajurumu kurmaya başlıyorum. Alttaki bacakların üzerine 2 iplik sarıyorum. Bakın henüz ızgaralarıma girmedim. 2 iplik sarımını yaptıktan sonra 4 ızgara sayacağım. 1, 2, 3, 4 ızgarayı sardım. Alttaki 2 bacaktan tekrar altından geçtim. Buradaki mantık arkadaşlar, ızgara iplerimin üzerinden bacak iplerimin altından geçiyorum. Bacak ipleri boydaki ipler,
ızgara iplerini de yataydaki ipler demiştik. 3 dolama yapıyorum. 3 dolamayı tamamladıktan sonra 4. dolamaya geldiğimde ortadaki bacak iplerine 2 dolama yapıp bir üst sıraya geçeceğim. 1, ikinciyi doladım. Şu an ipliğim sol tarafta kaldı. Soldan sayacağım. 4, soldan giriş yaptım bir üst sıraya. Bakın ipliğim çapraz kalmadı, düz geçti. Aynı şekilde tekrar burayı 3 sıra saracağım. 4. sırayı sararken üst sıraya devam edeceğim. İkinci dolamayı yapıyorum şu anda. 3. dolamayı yapıyorum. 3. dolamayı tamamladım. 4. dolamaya başladım arkadaşlar. Bakın bitti. 1, İkinci dolamayı yapıyorum. Şu an iğnem sağ tarafta kaldı arkadaşlar. Bakın sağ taraftan tekrar 4 iplik sayacağım. 1, 2, 3, 4.'nün hemen sonundan girdim. Bakın arada 2 tane var sarmalarım. Ben burada 2 sardım ama siz duruma göre bazen 3 sarabilirsiniz. Bazen tek sarımla geçebilirsiniz. Tamamen kendi yorumunuzu katabilirsiniz arkadaşlar. Esnek bir ajur. Kendi istediğiniz şekilde yorumlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar sarma yapabilirsiniz. Çok aşırı sardığınızda yığılma yapacaktır. Çok aşırı sarmanızı tavsiye etmem. Ama daha az sayıda yapabilirsiniz. Aradaki geçişleri ben 2 uygun gördüm. 4 ızgara üzerine ben uyguluyorum ama siz bunu isterseniz 2 ızgara üzerine de uygulayabilirsiniz. 6 ızgara üzerine de uygulayabilirsiniz. 6 ızgarada aralar çok açık olacaktır. 2 ızgarada da aralar daha kapalı olacaktır. Dediğim gibi kullanacağınız alana, kullanacağınız desen kompozisyonuna uygun olarak kendiniz yorumlayabilirsiniz. Yorumlamaya gayet müsait bir ajur. Şu an işlediğimiz sıra gibi tek sıra halinde de uygulayabilirsiniz bunu dar bir alanda. Ya da benim burada uyguladığım gibi üçlü, beşli, nasıl arzu ederseniz. Bu sırayı böyle tamamladıktan sonra yan sıraya geçeceğiz. Yan sırada çaprazlama yapacağız. Şimdi son sıraya geldim arkadaşlar. Bakın yukarıda 2 tane ipliğim kaldı. Onları da muhakkak saracağım. Yukarıya tutturmazsam orada o ipler kendi haline kaldığında desen bütünlüğümü bozacaklar. Bir iplikle de olsa minicik bir sarma yaparak onları sıkıştıracağım yukarıya. Şimdi burada yeteri kadar sardım. Hemen yan sıraya ilerleyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi ya kordonun içerisinden yürütün ya tırnaklardan. Bakın böyle tekli olarak da çalışabilirsiniz. Benim burada uyguladığım gibi üçlü de çalışabilirsiniz bu ajuru. Kordonun içerisinden yürüterek geçeceğim. Kordonun muhakkak içinden yürütüyorum. Evet, biraz zahmetli içinden yürütmek. İçinden yürütemiyorsanız muhakkak tırnaklardan geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, yan sıradaki dörtlünün ikisini kullanacağım. Ortasına denk gelen yerden bölüyorum. İlk olarak alttaki bacaklarımı meydana çıkartayım. İlk olarak alttaki 2 bacağa 2 iplik sargı yapmam lazım. Desen bütünlüğünü korumak için, ajurun şeklini bozmamak adına hemen oraya 2 tane sarma oluşturuyorum. Biraz dar oldu köşede olduğu için ama yapılamaz değil. İpliklerim çünkü esniyor. Rahat çalıştırıyor beni. Alttan da bakın dörtlüyü 2'ye böldüm. Alttaki dörtlünün ikisiyle üstteki dörtlünün ikisini birleştirdim. Yeni bir dörtlü elde ettim arkadaşlar. Aynı işlemeyi burada da yapıyorum. 3 sıra sarıyorum. 4. sıraya geldiğimde ortaya 2 tane sarma yapıp bir üst sıraya geçiyorum. İğnem hangi tarafta kaldıysa, sağda kaldıysa sağdan üste geçiyorum. Solda kaldıysa soldan üste geçiyorum. Bakın 3.'yü tamamladım. 4.'yü yaptım. Ortaya hemen 2 tane sarma yapıyorum. 1, 2. Ne yapıyorum? Hemen üst sıraya geçiyorum tekrar.
Bu şekilde sararak işlemimize devam ediyorum arkadaşlar. İşlememizin sonuna geldik arkadaşlar. Çok pratik ve birçok alana uygulanabilen mercimek ajurumuzu yaptık bugün sizlerle. Eminim sizler de çok rahat çalışabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Hoşça kalın.